Sebebi ziyaretimiz, toplanma nedenimiz 18 Ocak yeni ayını konuşmak. Yükselen ikizler ve ikizler, evet 2026'nın enerjisi en yüksek ve şanslı burçlarından biri sizsiniz ama şu anda değil. Hayatınızda her neyi büyütmek istiyorsanız, hayatınızda her ne kalıcı olsun istiyorsanız bu yeni ay ile birlikte bunlara adım atabilirsiniz. 2026 sizi parlatacak, ışıldatacak ama hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen gelecek hayallerinizle ilgili kenara para koymaya başlayın. 3'e 5'e bakmayın. Ne duruyorsunuz? Evet diyecekler. Durmayın, koşun. Yükselen oğlak ve oğlaklar. Efendim bu yeni ay sizin burcunuzda oluyor. Daha ne olsun? Tam ağzınıza layık bir enerji ama ve lakin. Daha önce vazgeçtiğiniz ya da vazgeçmek zorunda bırakıldığınız hayallerinizin peşinden gitmek için de oldukça iyi bir döngü olduğundan bize bahsediyor. Yükselen balık ve balıklar. Bu yeni ay tam size de göre bir yeni ay. Geçmiş olsun. Çünkü 2,5 yıl sürecek bir hesaplaşma döngüsü başlıyor. Damla Ünder YouTube kanalına hoş geldiniz. Sebebi ziyaretimiz, toplanma nedenimiz 18 Ocak yeni ayını konuşmak. Etkilerini 14-15 Ocak itibariyle hissetmeye başlayacağız ve 25 Ocak'a kadar da bu süreç devam edecek. Değişimden önceki zemini hazırlamamız için harika fırsatlar sunacak. Özellikle bazı burçlar aşırı şanslı dönemlerinde burç yorumlarında tek tek onu görüyor olacaksınız. Ama öncelikle bir genel etkisinden bahsedecek olursak eğer bu yeni ay 28 derece Oğlak burcunda oluyor. Üstelik yanında Mars var, Merkür var. Bu ne demek? Hareketlerimiz, eylemlerimiz, direncimiz artıyor. Kalıcı işler yapma ile ilgili fırsatımız artıyor demek. Yine yanında Merkür Oğlak'ta hiç duygusal değiliz. Tamamen akılcı ve realistik düşünüyoruz ki ihtiyacımız olacak. Çünkü önümüzdeki günlerde hava ve ateş enerjisi yükselecek. Ondan önce ayaklarımız şöyle bir yere basmasın mı? Daha detaylı konuşmadan önce ne yapıyoruz? YouTube fıttırı zıttıkları olan kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, hıttırı vıttık hareketleri rica ediyorum efendim sizden öncelikle. Evet bu yeni ayın genel etkisine bakacak olursak Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Oğlak nedir? Oğlak daha çok böyle kalıcı adımlar, planlama, proje, geleceği düşünme, geleceğe yönelik hareketler etmekle alakalı bir burç ve gökyüzü diyor ki hadi geleceğin için adımlar at. Artık zaten geçtiğimiz dönemlerde bazı gerçeklerin farkına vardın. Bazı gerçeklerle ilgili ayıldın. İşte o gerçeklerin sende yaratmış olduğu tecrübeyi cebine al. Artık kendin için kalıcı bir şeyler başlatmanın zamanı geldi. Hayatınızda her neyi büyütmek istiyorsanız, hayatınızda her ne kalıcı olsun istiyorsanız bu yeni ay ile birlikte bunlara adım atabilirsiniz. Özellikle 19 Ocağı, 20 Ocağı bu anlamda değerlendirmenizde fayda var. Ama enerji 14-15 Ocak itibariyle hayatımıza akmaya başka bir taraftan başladı. Genel olarak baktığımızda bu yeni ayı Satürn ve Neptün'ün desteklediğini görüyoruz. Bu da ne demek? Daha önce vazgeçtiğiniz ya da vazgeçmek zorunda bırakıldığınız hayallerinizin peşinden gitmek için de oldukça iyi bir döngü olduğundan bize bahsediyor. Olmaz olmaz demeyin çünkü Uranüs'te bu yeni aya tatlı bir açı yapıyor. Kalıcı adımlar, maddi manevi konularda kalıcı adımlar atmak için fevkaladenin fevkinde bir enerjiden bahsediyorum. Ama ve lakin tabii ki bunu iyiler için anlatıyorum. Bir de bu işin daha negatif tarafta olanları var. Bunu kötü tarafta olarak kullanacakların ise zalimliği artacaktır. Ama bu onların ilk kez aynı konuda yaptığı zalimlik değil. Daha önce de defalarca yaptıkları sevgisizlik, hırs için, para için birilerinin ayağını kaydırma, hiç kimseyi düşünmeme, sadece kendisini düşünerek, sadece kendi yapmak istediklerini düşünerek başka birilerine acımama enerjileri de artacaktır. Ama ve lakin Şubat'ta Satürn Koç'a geçer, oraya bir kare dediğimiz açı atar. 2,5 yıl boyunca haritalarının döngülerine göre neye uğradıklarını şaşırırlar. O yüzden siz o zalimleri kenara bırakın, zalimlerden olmayın. Onların zaten ilahi adalet önümüzdeki 2,5 yıl boyunca haritalarının uygun olduğu çarpılma dönemlerinde zaten çarpacaktır. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tek tek şöyle bir burçlara geçelim. Ama hep söylediğim gibi rica ediyorum lütfen en verimli yorumu okuyabilmek için, en verimli yorumu dinleyebilmek için önceliği
yükseleninize veriniz efendim. Yükselen koç ve koçlar, bu yeni ay sizin için çok önemli. Evet, belki biraz stresli bir enerjiyle geliyor ama tamamen sizi motive etmek üstüne kurulu olduğunu düşünebilirsiniz bu enerjinin. Etrafınızdaki herkes bu aralar sizden bir şey bekliyor. Ama sizin kendinizle ilgili yapmak istedikleriniz var. Çünkü 2026'nın şanslı burçlarından biri de sizsiniz. Ama o şans ve fırsatlar gelmeden önce onları değerlendirebileceğiniz, gerekli zemini hazırlatacak yeni ay, göksel olay işte bu. Gelecekle alakalı, kariyerinizle alakalı, yapmak istediklerinizle ilgili sorun bakalım bir kendinize, ne istiyorsunuz? Bakın 3 ay sonrası, 5 ay sonrası için değil. Önümüzdeki 5 yılın kalkınma planından bahsediyorum. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Bu konuyla alakalı geçtiğimiz son 3 yıldır önünüzü kimler kesiyor? Kimler destek olacağına köstek oluyor? Ya da kimler destek olurmuş gibi yapıp ayağınıza çelme takıyor? Gerçekten tüm samimiyetiyle yanınızda duranlar kimler? Mış gibi yapanlar kimler? Zaten bunlarla ilgili özellikle yazdan beri çok ciddi bir ayrıma geldiniz. Hayatınızda çoğunuz elemeler yaptınız. Artık o elemeleri yapmayanlar da bu süreci değerlendirsinler. Çünkü yeniden başlayacaklar. Yeniden başlarken de yanımızda bizi aşağı çekecek olan insanlarla yürümek oldukça zor olacaktır. Şimdi bu yeni ay enerjisiyle birlikte kariyerinizle ilgili, geleceğinizle ilgili hedefleri belirliyor ve onlarla ilgili adımlar atmaya başlıyorsunuz. En kötü ihtimalle projeler yapıp şöyle bir gözünüzün önüne koyun. Şu anda adım atamıyorum, harekete geçemiyorum diyorsanız eğer, zaten Şubat'la birlikte sizi harekete geçirecek enerji ortaya çıkacak. Ama ne yapacağınızı bilmeniz çok önemli bu konuyla alakalı. Bazılarınıza beklediği terfi haberleri gelebilir. Bazılarınıza iş yerinde sorumluluk artışı olabilir. Bu sorumlulukla birlikte belki yorulacaksınız ama o anda size o kötü de gelse emin olun bundan birkaç ay sonra ne kadar iyi oldu, bak nerelere geldim diyebilirsiniz kendinize. Dolayısıyla etrafta sizden sürekli bir şey bekleyenlere birazcık bekleyenlerin sesini kısın. Kendinizle alakalı yeni ve kalıcı başlangıçlar yapmak için artık maddi manevi yatırım kısmına geçin. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Aynı burçların kötü tarafta olanları son tiran dansını yaşıyorlar. Yani birilerinin kalbini kırıyorlar. Birilerine ahkam kesiyorlar. Başka birileri onların hayatında sanki hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi davranıyorlar. Zalimlikleri artacak. Ne kadar zalim oldukları bu yeni aile birlikte belki iyice göz önüne çıkacak. Ama çekirgenin son zıpladığı yerdeler. Satürn Koça geçer. Şubat 14 ile 17 ile birlikte daha doğrusu bir süreç başlar. Haritalarının uygun olduğu dönemde 2,5 yıl sürecek bu hesap verme dönemi. O 2,5 yıl boyunca kimi nereden kırdılarsa hayatta onları oradan çıt diye kırıverir, haberleri olsun. Yükselen boğa ve boğalar, sanki kendinizi şımartmanın zamanı geldi. Yılların üstünüze koyduğu ağırlığı atmanın zamanı geldi. Artık kendinizle ilgili tam size layık başlangıçlar yapma zamanı geldi ve bu yeni ay harika bir enerjiyle hayatınıza çiçekler açtırabilir. Çok iyi değerlendirmemiz lazım bu enerjiyi. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Bebek kararları belki de alabilirsiniz. Çok uzun zamandır kendinizle ilgili almak istediğiniz bir eğitim, yurt dışı seyahati, belki de işte yurt dışı bağlantılı bir iş, dijital sistemlerde ticaret, birçok alanda size kalıcı başlangıçlar yaptıracak, hayatınızda daha sonra köklenip maddi manevi sizi iyileştirebilecek fırsatları yaratmanın, var olan fırsatları harekete geçirmenin tam zamanı. Çünkü bu yeni ay bir toprak grubunda oluyor. Oğlak Burcu bir toprak grubudur. Siz de toprak grubusunuz. Ne duruyorsunuz? Koşun! Çok uzun zamandır bu kadar böyle tatlı, bu kadar güzel bir enerjiyle karşı karşıya kalmamıştınız. O yüzden yapmanız gereken görüşmeler varsa bu süreçte muhakkak yapın. Önemli görüşmelerinizi muhakkak işte bu 19-20 Ocağı almaya özen gösterin. Bir eğitime mi başvuracaksınız? Dil eğitimi mi alacaksınız? Özet şu, başka birileri için değil, kendinizle ilgili yatırımlar yapmanın tam zamanı. Maddi manevi kendinizi destekleyecek işler başlatmanın tam zamanı. Bu enerji gerçekten kaçırılmayacak boyutta. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var.
İşte sizler de özellikle böyle eş tarafınızı olabilir, uzak akrabalarınızı olabilir. Bunlarla alakalı konularda insanları böyle birbirine katabilirsiniz. Özellikle konu maddiyatsa, etrafınızda bildiğiniz kötü bir yükselen boğa ve boğa varsa, maddi konular, miras mevzuları varsa bu ara zıvanadan çıkabilir. Yani maddi çıkarlar uğruna gözü dönebilir, kimseyi tanımayabilir. Tanımasanız gözünüz dönse ne olur? Zira hemen o enerji bittikten birkaç gün sonra gerçeklerle ve insanları üzmenizle burun buruna gelip yüzleşirsiniz. O yüzden yapmayın. Evet, belki bu enerjide bir böyle coşma durumu olur ama sonrası elinizde patlar. Ya. Yükselen ikizler ve ikizler. Evet, 2026'nın enerjisi en yüksek ve şanslı burçlarından biri sizsiniz ama şu anda değil. Şu anda öyle hissetmiyorsunuz. Çünkü gökyüzünde hala bir toprak enerjisi hakim. Hala Satürn bir baskı yapıyor. Şu anda bu söylediğim gibi hissetmediğinizin çok farkındayım. Ama sakin olun. Şubat'la birlikte rahatlama başlayacak hayatlarınızda. Daha iyi olacak, hatta Nisan sonuyla birlikte komple değişkenlik gösterecek. Yapmanız gereken zemin hazırlamak bu yeni ayla birlikte. Özellikle maddi konularda şu borçlar meselesini bir halletmenin zamanı geldi. Borçlar, ödemelerle alakalı konularda ne yapabiliriz diye bir düşünün. Birazcık planlama yapın. Belki de biraz daha çalışmak, kendine ek işler edinmek, harcamaları kısmak, borçlara yönlendirmek bu anlamda daha iyi olacaktır. Bazılarınız için ise miras konularıyla alakalı hukuksal süreçleri başlatabilirsiniz. Bu konularla alakalı çok uzun zamandır beklediğiniz, artık böyle yılan hikayesine dönmüş bir miras süreci varsa süreç nasıl gideceği ortaya çıkabilir. Yavaş yavaş bunun ekmeğini, maddiyatını yemeye başlayabilirsiniz. Ama bu konu yeni bir mevzu olmamalı. Yani son 2,5-3 yıldır devam eden bir miras sürecinden ya da bir nafaka sürecinden bahsediyor olabiliriz. Yükselen ikizler ve ikizlerin eşlerinin maddi gelirinde artış olacak. Bak, buradan şanslısınız. Borçları ödemek, bir şeyler yapmakla alakalı buradan bir destek gelebilir belki de. İşte bir terfi alabilirler, maaşlarına zam alabilirler ama bu böyle istedikleri boyutta olabilir. Umarım daha böyle olumlu tarafı yansır başka bir boyutla. Maddi konularda kafamızı bir rahatlatalım. Şubat geldiğinde önümüz bir açık olsun. Kafamız biraz daha net olsun. Arkamızda biraz daha az bakıyor olalım. Fırsatlar geldiğinde değerlendirecek alanımız olsun. Borcu borçla kapatmamaya da özellikle bu süreçte çok dikkat edin. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz geçtiğimiz 2,5-3 yıl boyunca yaptığınız kötülüklerin bedelini ödemeye başlıyorsunuz. Hayatınızda krizler çıkmaya başlıyor. Maddi konularla alakalı krizler ortaya çıkıyor. Belki de bazılarınız sağlık sorunları yaşıyor olacaksınız. O 2,5-3 yıllık süreçte birilerinin hayatına ettiklerinizi, maddi manevi söylediğiniz yalanların bedelini ödemeye başlayacağınız yeni ay bu. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Yükselen yengeç ve yengeçler. Mevzu ikili ilişkiler, mevzu ortaklıklarınız. Eğer bir ortaklığınız varsa bu süreçte sorunları çözebilir, yeni kalıcı kurallar koyabilir, bununla ilgili de imzalar atabilirsiniz. Yeni ortaklık başlangıçları yapmak isteyen yükselen yengeç ve yengeçler için şans ve fırsat harika. Yine bununla birlikte evlenmek isteyenler, evlilik teklif etmek isteyenler, ne duruyorsunuz? Evet diyecekler. Durmayın, koşun. Evet, belki karşıt bir açıdan geliyor ama destekleri çok güzel. En azından mantıklı kararlar verdirecek bir süreç yaratır. Çünkü 2026 duygularla değil, aklımızla hareket etmemiz gereken bir yıl ve bu yeni ayda size bir uyandırma servisi gibi çalışıyor başka bir taraftan. Yine bununla birlikte özellikle ikili ilişkilerde problemler varsa, evliliklerde, uzun süreli ilişkilerde problemler varsa, bu yeni ay ile birlikte karşılıklı oturup konuştunuz, baktığınız bir şekilde olmuyor. O zaman kendinize ve karşı taraftakine yeni başlangıçlar için belki de şans vermeniz gerekiyordur. Çünkü zaten Ocak ayının başındaki dolunayla birlikte, Siriusyan dolunayla birlikte bazı gerçeklerin farkına vardınız. Gözlerinizdeki perdeler kalktı. Şimdi o kalkan perdeler gördüğünüz gerçeklerle ilgili adım atma zamanı. Sevgili yükselen ve yükselen
Yengeç ve yengeçler, 2026'da duygularımızla değil aklımızla hareket etmemiz gerekiyor. Ama zaten 2018'den beri yaşadığınız olaylar size bunu bayağı zorlayarak öğretti. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Aynı burçların kötü tarafta olanları sizin de bedel ödemeye başladığınız zaman geldi. Özellikle evliliklerde karşınızdaki insanı üzdüyseniz, bir evliliği bozduysanız, başka birinin evliliği, mesela annesinizdir, karşı tarafın annesi sizsinizdir. Hep fiştiklemişsinizdir mesela. Hiç öyle şeyler kimse yapsın istemem ama gerçekten bu konuda kötülük yapanlar bu yeni ay ile birlikte bedel ödemeye başlayacaklar. Yalnız kalarak bedel ödeyecekler. Etraflarındaki insanlar kaçacak. Ve Şubat'la birlikte de bunun dozu artacak. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Çünkü burası oldukça ağır çalışır. Yükselen aslan ve aslanlar, işinizle ilgili bazı adımlar atmanın zamanı geldi. Çok uzun zamandır kafanızda yaptığınız planları harekete geçirme dönemi. Siz harekete geçirmezseniz eğer zaten sistem zorla sizi harekete geçirecekmiş gibi duruyor. Kafanızda gelecekle alakalı yapmak istediğiniz şeyler var. İşinizle ilgili. İşte bunlarla alakalı artık harekete geçmek ve adım atmanın zamanı geldi. Kalıcı ve köklü değişimlerden korkmamamız gerekiyor. 2026 sizi parlatacak, ışıldatacak ama değişimden korkmazsanız tabii ki. Yine bununla birlikte sağlıkla alakalı kemik problemleri, diz, cilt, diş sorunları yaşayabilirsiniz. Yeni böyle sorunlar ortaya çıkabilir. Bu tip durumlar olursa doktora gitmeyi lütfen unutmayalım. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz, gündelik hayatınızda değiştirmek istediğiniz bazı durumlar var. İşte onlar için de artık değişim dönemi geldi. Sevgili yükselen aslan ve aslanlar, bu yeni ay kalıcı değişimler için zemin hazırlatacak. Çünkü önümüzdeki süreçte umulmadık fırsatlarla karşılaşacaksınız. Değişimlere açık olmayı bu yeni ay ile birlikte öğrenmenin zamanı gelmiş olabilir. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Sizler de özellikle bir işverenseniz, etrafınızdaki insanlara zalimlik yaptıysanız, haklarını yediyseniz, onların emekleriyle siz yükseldiyseniz ama onlara hak ettikleri parayı vermediyseniz eğer. Yine bununla birlikte hayatınızın içinde, gündelik hayatınızda muhatap olduğunuz eşiniz, çocuğunuz, aileniz, artık her kimse, onlara da zalimlik ettiyseniz, hep benim dediğim olsun diye baskı kurduysanız, işte sizin de o tiranlık yönetiminizin sonu geldi. Artık bu saatten sonra ancak kendi kendinize konuşursunuz, ancak kendiniz dinlersiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Yükselen Başak ve Başaklar, bu yeni ayın en şanslı burçlarından biri sizsiniz. Ya şöyle gidip bir aşık olmasanız mı? Şöyle bir aşk başlatmasanız mı? Şu antenleri bir açmasanız mı? Gerçekten hayatınızın aşkını size buldurabilecek bir enerjiden bahsediyorum. O yüzden hemen kendimizi böyle antenleri açıp etrafa bakınıyoruz. Yine bununla birlikte bebek haberleri ya da bebek kararları alınabilir. Hobilerinizi işe dönüştürmek için adımlar atabilirsiniz. Enerji o kadar güzel ki sizin için. Her anlamda çok desteklisiniz. Dolayısıyla gelecekte kendinizle ilgili her ne yapmak istiyorsanız lütfen bu yeni ayda bir adım atın. Bununla ilgili bir başlangıç yapın. Çünkü çok önemli ve destekleyici bir döngüden bahsediyorum bu süreçte. Vazgeçtiğiniz hayallerinizin peşinden yeniden koşmaya başlayabilirsiniz. Şimdi flört durumu vardır. İkili ilişkilerle alakalı evlilik kararı alabilirsiniz. Her anlamda çok ciddi bir destek altındasınız. Lütfen ama lütfen bu enerjiyi değerlendirin. Para biriktirmeye başlayın. İşte istediğiniz bir iş varsa daha önce kaçırdıysanız tekrar başvurun. Her anlamda çok desteklisiniz ve bunu değerlendirmelisiniz. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Son 2,5-3 yıldır aşk ve flört konularında birilerine yaptığınız hataların bedellerini ödemeye başlıyorsunuz. Kimin hayatını zindana çevirdiyseniz artık onu siz bilirsiniz. Tek tek bedel ödemeye başladığınız süreç geliyor bu yeni ay ile birlikte. Umarım yapmamışsınızdır. Yükselen terazi ve teraziler, kafadan söyleyelim, 2026'nın şanslı burçlarından birisiniz. Ancak şu anda böyle hissetmediğinizi biliyorum. Sıkışıklık yaşadığınızı biliyorum. İş konusunda, evle ilgili, aileyle ilgili dört bir yandan üstünüze geliyorlarmış gibi. Ancak sakin olun çünkü şu kadarcık kaldı geçmesine.
Şimdi bu yeni ay ile birlikte evle ilgili sorunlar çıkabilir. Taşınma süreci başlatabilir. Ev alma ihtiyacı, yani artık ya kendi evimize geçelim gibi yaşadığınız problemlerle alakalı bir tetik mekanizması gelişebilir. Tadilat yapmanız gerekebilir. Mevzu ev, evle ilgili yer değişikliği. Bu yeni ay, eğer bununla ilgili bir değişim yapmanız gerekiyorsa birazcık gözünüze sokacak bazı şeyleri. Ve birazcık belki stresli bir açıyla sizi harekete geçirecek, ayağa kaldıracak. Şimdi gergin anlatıyorum ama bu tetik mekanizmasına ihtiyacımız vardı belki de. Dolayısıyla ev, aileyle ilgili büyük kararlar almak namına biraz sizde tetikleyici çalışacak. Daha gerçekçi hareket edeceksiniz. Ne yapabileceğinizi şöyle bir önünüze koyup düşüneceksiniz ve bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Belki süreç sizi maddi manevi biraz kısıtlayacaktır ama sonrasında desteğiniz koşa koşa gelecek, hiç merak etmeyin. Yine hayatınızdaki insan artık evlilikle ilgili sizi birazcık köşeye sıkıştırabilir. Bununla alakalı kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz ve adım atmanın zamanı da belki de artık gelmiştir. Şu da olsun, bu da bitsin, aman düzelsin diye bekleye bekleye çürüttüğünüz birileri varsa eğer, bir tane yüzüğünüzü alıp da gidip artık edin o evlenme teklifini diyorum. Sevgili yükselen terazi ve teraziler. Yine aile yanında olanlar kendi evine çıkma kararları alabilirler. Kendi evlerine çıkmakla ilgili harekete geçebilirler. Bu anlamda da belki biraz süreç gergin gelir ama sonrasında size iyi gelecektir. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Sizin de bedel ödemeye başlayacağınız süreç geldi de çattı. Bugüne kadar kaçtığınız bir sorumluluk varsa, almadığınız bir sorumluluk varsa, elinizi taşın altına koymadıysanız, sizin yerinizi hep birileri o sorumlulukları aldıysa, artık önümüzdeki 2,5 yıl boyunca isteseniz de istemeseniz de o almadığınız sorumlulukların, tutmadığınız sözlerin ağırlığı altında ezileceksiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Yükselen akrep ve akrepler, ben aslında ayın 8'inden beri aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki yükselen akrep ve akreplere, ne olur istediklerinizi bir kağıda yazın. Bu aralar gerçekten yazdığınız her şey hayatınızda mühür gibi olabilir. Bu yeni ayla da birlikte neye imza atmak istiyorsanız, iş sözleşmesi mi ya da önemli bir konuşma mı yapacaksınız? Auranızın herkesi etkilediği, daha çok etkilediği, zaten etkiler de daha çok etkilediği bir alanda mı bulunmanız gerekiyor? Bu yeni ay tam anlamıyla sizin için biçilmiş bir kaftan. Her anlamda destek gördüğünüz bir alandan bahsediyorum. Sevdiğiniz biri mi var? O zaman gidip söyleyin. Çocuk sahibi mi olmak istiyorsanız bununla ilgili bir adım atın. Tedavi süreci gerekiyorsa tedavi sürecini başlatın. Kariyerinizle ilgili, gelecek hayalleriniz ve hedeflerinizle alakalı yapmak istediğiniz konularda görüşmeler mi planlayacaksınız? Planlayın. Yeni bir işe mi başvuracaksınız? Ay ne olur başvurun. Sözünüzün karşı tarafı çok etkilediği, imzalayacağınız her ne varsa gerçekten hayatınızda kalıcı olacağı, size iyi geleceği, gelecekte alakalı temeller atacağı bir döngüden bahsediyorum. Yükselen akrep ve akrepler, bu yeni ayın en şanslı burçlarından biri de sizsiniz. Ay ne olur kendiniz için, sevdikleriniz için de kenara bir şeyler yazmayı lütfen unutmayın. Her ne istiyorsanız ama şöyle yapıyoruz. Olmuş gibi yazıyoruz. Yani uyduruyorum şu anda. İşte kızım 2026 Eylül ayında şu üniversitede eğitime başladı. Şu bölüme eğitime başladı. Olmuş gibi. İşte 2027 Mart ayında anne oldum. İşte 2026 Haziran'da yazlık aldım. Nereden aldım? İstediğim şuradan aldım gibi. Lütfen başka birileri için de yazabilirsiniz. Kendiniz için de yazabilirsiniz. Bir zahmet sağlığımız için de yazın. Hepimizin, dünyanın, ülkenin huzuru için de yazın. Sözünüzün yazıya döküldüğünde mühür olduğu bir süreçten bahsediyorum. Sevgili yükselen akrep ve akrepler, bunu iyi değerlendirin. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Sizler de kime dil yarası açtıysanız, ama böyle öyle ciddi yaralardan bahsediyorum ki, bu çocuğunuz olabilir, bu sevgiliniz olabilir, bu çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Hayatınızda önem verdiğiniz insanlardır ama kötü olduğunuz için, kötü tarafı geçtiyseniz eğer, yaralar açmışsınızdır. İşte artık yalnız kalıyorsunuz ve o
sivriliğinizin bedelini ödemeye başlıyorsunuz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Yükselen yay ve yaylar. Mevzu para. Mevzu yeni başlangıçlar. İş başvurusunda bulunmak istiyorsanız durmayın, bulunun. Yine bununla birlikte yeni bir iş başlatmak, ne duruyorsunuz, bununla ilgili adımlar atın. Özellikle kendinize yeni maddi imkanlar yaratmak için kullanabileceğiniz bir enerji. Ve bu maddi imkanlar 3 aylık 5 aylık geçici olmaz. Hayatınızda kalıcılık getirir. Bazılarınız ev alma süreciyle ilgilenecek, bazılarınız belki ev değişim süreciyle ilgilenecek. Maddi anlamda hayatınızda yeni düzenlemeler yapacağınız ve sizi gerçekten maddi olarak destekleyecek, para olarak destekleyecek işleri başlatabileceğiniz bir döngüden bahsediyorum. Planlarınızı uygulamak için konuşmanız gereken birileri varsa gidip onlarla konuşun. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen gelecek hayallerinizle ilgili kenara para koymaya başlayın. 3'e 5'e bakmayın. Kötü niyetten bahsedeceğim şu: hastalık için, kara gün için diye para biriktirilmez. Paraya o enerji yüklenmez. Sevdiklerimle, yaylar gezmeyi sever, sevdiklerimle çatır çatır gezeceğim, yiyeceğim, bu parayı bunun için biriktiriyorum diye o parayı kenara koymaya başlayın. Gelecek hayallerinizde bir bakmışsınız o para bu enerjiyle birikmeye başladığında bir anda daha hızlı büyümüş, siz daha hızlı para biriktirir hale gelebilmiş olabilirsiniz. Allah, cümleyi de bitiremedim başka bir taraftan. Yine hayatta yapmak istediklerinizle de ilgili artık plan proje yapmanın zamanı geldi. Yükselen yay ve yaylar 2026'nın şanslı burçlarından birisisiniz. Bu sebeple bu enerjiyi maddi anlamda yatırım yapmak, maddi anlamda kenara para koymaya başlamak ve gelecek hedeflerini belirlemek açısından kullanmanız çok önemli. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Hiç umursamadan, yarınlarınız yok gibi, hayatınızda kimse yok gibi paralar harcadıysanız, borçları biriktirdiyseniz, ailenizi, birilerini, size kıymet veren, bu manada destek veren birilerini zorda bıraktıysanız, bugüne kadar da hep birileri arkanızı topladıysa, bu saatten sonra artık kimse arkanızı toplamıyor. O sorumluluğu almak, o parayı kazanmak, kazandığınız para kadar yaşamayı öğrenmek zorunda kalacaksınız. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Yükselen oğlak ve oğlaklar, efendim bu yeni ay sizin burcunuzda oluyor, daha ne olsun. Tam ağzınıza layık bir enerji ama ve lakin. Bununla birlikte artık çok uzun zamandır anladığınız bir gerçekle ilgili yeni bir hareket başlatma zamanı geldi. O da nedir? Planınızı, projelerinizi, yapmak istediklerinizi değmeyen insanlar için yaptığınızı fark ettiniz mi? Sizin yaptığınız fedakarlıkları anlamayan insanlar gözünüze göründü, bir battı mı? Tüm bunlar yaşandıysa eğer, bu yeni ay size diyecek ki artık kendin için hareket etme zamanın geldi. Artık bir kendin için bir şeyler yapmaya başla bakalım. Bu arada ışık da söndü. Hadi bakalım onu da bir şöyle bir. İşte sevgili yükselen oğlak ve oğlaklar, birileri ışığınızı böyle söndürdüyse artık bu yeni ay ile birlikte başkaları için değil, kendiniz için adım atma zamanınız geldi. Ne hayal ediyordunuz? Hangi hayallerinizden vazgeçtiniz? Aman önce ailem, aman önce çocuğum, aman önce eşim, aman önce annem, babam, artık her kimse bu. Onlara öncelik verip kendinizi geri plana attığınız nereler var? Şimdi birazcık kendinizi mutlu etme zamanınız, kendinizle alakalı istediklerinizi yapma zamanınız geldi. Bu manada yeni imzalar, yeni sözleşmeler çok bereketli ve kısmetli. Gerçekten birazcık artık ben demeyi, bencil olmadan ben demeyi öğrenme zamanı kapıda. Bununla ilgili de bir adım atıverin. Lütfen rica ediyorum, gökyüzünde hala toprak enerjisi yüksekken bu fırsatı değerlendirin. Çünkü sonrasında hayatınızda değişimler olacak. O değişimlere ayak uydururken biraz daha mutlu, kendi için bir şeyler yapmış bir oğlak olarak harekete geçmeniz çok daha iyi olacaktır. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz de gözünüz hiçbir şey görmeden, hırslarınız uğruna ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan vazgeçtiyseniz, onları görmezden geldiyseniz, hayattaki önceliğiniz çok uzun zamandır sadece işiniz, para ve kariyer olduysa, geçmiş olsun. Çünkü 2,5 yıl sürecek
bir hesaplaşma döngüsü başlıyor. Umarım iyi taraftasınızdır. Yükselen Kova ve Kovalar, 2026'nın şanslı burçlarından birisisiniz ama öyle hissetmiyorsunuz, farkındayım. Bir sakin olalım lütfen. Çünkü bu yeni ay ile birlikte özellikle geçirdiğimiz son 7 yılda yaptığınız hatalar, size göre yaptığınız hatalarla böyle bir yüzleşme yaşayacaksınız. Hatta yaşadınız aslında da. Bu nasıl bir yüzleşme? Keşke onun için bunu yapmasaydım. Keşke orada susmasaydım. Bak ne oldu, idare ettiğimde yine kötü ben oldum. Yine olan bana oldu. Keşke bunu böyle yapmasaydım dedirtecek bir yeni ay döngüsüyle birlikte çok katı ve acımasız hareket edebilirsiniz. Ama bunu yapmıyoruz çünkü enerji zaten Şubat'la birlikte değişmeye başlayacak. Zaten sizin bir yargı dağıtma olayınız olacak. Şimdiden başlamasak mı acaba bu yargıyı dağıtmaya? Bu sebeple bu yeni ay ile birlikte kendimize gerçekçi olalım. Boşa emek sarf ettiğimiz insan ve olayları önümüze koyalım. Bunu bir kabul edelim ve artık o insanlar hayatımızda ya uzaklaştıralım ya da dur diyelim. Çünkü yükselişe geçeceğimiz, enerjimizin yükseleceği bir dönem geliyor ve siz o dönemden önce şöyle artık hala size böyle kaşıntı yapan olay ve tiplerden bir arının, kendinizle ilgili yeni kalıcı başlangıçlar yapma kararı alın. Adeta bir inşaat süreci gibi. İşinize yaramayan her ne varsa yıkacağız ve yenisini başlatacağız. Bu anlamda size gerçekten faydalı olacaktır. Maddi konularda büyük yatırımlardan kaçınmanız gereken bir süreç var, bilginiz ola. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. 7 yıldır yaptığınız zalimliklerin bedelini, ruhsal sıkıntılar, psikolojik hastalıklar, belki de fizyolojik hastalıklarla ödemeye başlayacağınız dönem geliyor. Özellikle ruhsal anlamda sıkıntıya girecek gibi duruyorsunuz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Yükselen balık ve balıklar. Bu yeni ay tam size de göre bir yeni ay. Zaten Satürn tepenizden etmediğini bırakmadı. Ama çıkışına çok az kaldı, merak etmeyin. Artık daha yeni büyük bomba yaratmaz, ondan da korkmayın. Ama ve lakin bu yeni ay ile birlikte yeni sosyal çevrelere girmeniz çok önemli. Çünkü gelecek hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili size yardımcı olacak insanlarla tanışacaksınız. Bu aralar ayın 25'ine kadar tanıştığınız insanlar geleceğiniz açısından çok önemli olabilir. Belki size iş fırsatları sunarlar. Belki de o yeni gireceğiniz çevrede tanışacağınız insanlardan biri sizin hayatınızın aşkı, çocuklarınızın babası ya da anası olabilir. Bu sebeple hayallerinizin peşinden gitmek için yeni insanlarla tanışın, yeni ortamlara girin ve bununla birlikte adım atın. Kenara para atmaya başlayabilirsiniz. Bir eğitime yazılabilirsiniz. Maddi anlamda daha fazla ne yapabilirim diye projelendirip bununla ilgili adım da atabilirsiniz. Gerçekten bu manada destekli bir enerji söz konusu. Bu süreçte karşınıza işte bir dernekte, bir toplulukta çalışma böyle fırsatı gelirse, teklifi gelirse lütfen o teklifi de kaçırmayın. Kabul edin çünkü size yardımcı olacaktır. Zemin hazırlıyoruz ama rahat bir enerjiyle hazırlıyoruz. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Eğer sizler de kötü tarafa geçip bulunduğunuz sosyal çevrelerde birilerini kandırdıysanız, bu ikili ilişkiler açısından da olabilir, bayağı iş çevirme de olabilir. Birilerini kandırdıysanız, birilerine söz verdiyseniz tutmadıysanız, borç aldıysanız ödemediyseniz, işte bu yeni ayla birlikte herkes karşınıza geçip çatır çatır hesap soracak. Gizli kalır zannettiyseniz çok yanılıyorsunuz. Zaten Ocak başında öğrenmişlerdi. Artık bu yeni ayla birlikte sizi hayatlarından çıkarma döngüsüne başlayacaklar. Artık o yalanlara kimse inanmayacak, yani bunu diyorum. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Evet, elimizden geldiği kadar efendim 18 Ocak yeni ayını yorumladık. Umarım hiçbirimiz kötü tarafa geçmemişizdir. Umarım gerçekten temiz niyetle, iyi kalple mücadele ediyoruzdur bu hayat yolunda. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere.